Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine en sık gelen sorulardan birinden bahsedeceğiz. Binance vadeli işlemlerde kaldıraç, yükseltme, azaltma ne işe yarar? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu konu hakkında pek çok kişinin yanlış bilgisini gördüm. Bu konuyu düzeltmek istiyoruz. Bu konuyu anlatmak istiyoruz detaylı bir şekilde. Öncelikle Binance'a yeni kayıt olacak arkadaşlar için aşağıda vereceğimiz linkte, aşağıda link vereceğiz arkadaşlar. Onunla kayıt olanlar ömür boyu %20 komisyon indiriminden faydalanabilirler. Bildiğiniz üzere %20 alabileceğiniz en büyük komisyon indirimi. Ayrıyeten vadeli işlemlere yine masaüstü cihazlarda Futuro's'a ilk kez giriş yapanlar yine aşağıda vereceğimiz Turkey referans kodunu yazarlarsa %10 da oradan bir komisyon indirimi yakalayabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi gelin işlem üzerinde vadeli işlemlerde kaldıraç arttırmak, azaltmak ne işe yarar? Buna hep birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada konuyla alakalı olduğu için şunlara dikkat edelim. İlk önce biz hangi marjin çeşidindeyiz? Çapraz marjin çeşidindeyiz. 15.11 lira 11 USD paramız var. Bunlar önemli. Bunları tutalım bir. Şimdi ben bir alış pozisyonuna gireceğim arkadaşlar size göstermek amacıyla. Ne kadarlık bir alış pozisyonu? 1.43. Zaten pozisyonun içerisinde de göstereceğiz. Hızlı olması açısından piyasadan alacağım arkadaşlar her zamanki gibi. 1.91 oldu. Şeyi değiştirince 1.91'lik pozisyonu onaylayalım. Şimdi pozisyonlarımıza geleceğiz. Bakın arkadaşlar burada kaldıracı ayarla diye bir şey var. Şimdi bu kaldıracı ayarla ne işe yarayacak ona bakalım. Şimdi çok karıştırılan bir şey. Pozisyonda arkadaşlar bakın dikkat edin. İki şey çok önemli. Pozisyonu açmadan önce kaldıraç miktarınızı değiştirirseniz mesela şöyle düşünün. Bir pozisyon açacaksınız. 1 dolarlık bir pozisyon açacaksınız. Daha işlemi açmadığımızı düşünelim. 1 dolarlık 20 kaldıraçla oynarsak 20 dolarlık bir işlem açmış oluruz. 100 kaldıraçla oynarsak 100 dolarlık bir işlem açarız. Dolayısıyla 100 dolarlık bir işlemin riski 20 dolarlık bir işlemin riskine göre çok daha büyüktür. Ama pozisyon açıldıktan sonra neler değişiyor kaldıraçta? Bunu neden söylediğimi şu an anlamış olacaksınız. Şimdi en çok karıştırılan yer likidasyon fiyatı değişir diyenler var. Bunun değişmediğini birazdan göreceksiniz kaldıraç ayarlayınca arkadaşlar. Kar oranı değişir diyenler var. Kar oranı dediğim arkadaşlar kar oranı değişir. Kar miktarı. Yani bu pozisyondan ne kadar kar edeceğiniz değişir diyenler var. Değişmez arkadaşlar. Kaldıraç ayarlamada kar miktarınız ve likidasyon fiyatınız değişmez. Peki hocam biz neden kaldıraç ayarlıyoruz diye bir soru zaten bu işin püf noktası olarak gösterilebilir. Ayarlamamızın tek sebebi var arkadaşlar. Pozisyondan para çıkartmak. Bakın. Benim buradaki marjinim ne? 1.90. Ben bu pozisyona 1 dolar 90 sent para yatırmışım. Ben bu pozisyondan eğer parayı çıkartırsam başka işlemler için işlem açma olanağım büyür. Dolayısıyla kaldıraç ayarlamanın ana ve tek gayesi bu pozisyondaki paranın bir kısmını çıkartmaktır. Pozisyondan para çıkartmak, daha az kar etmek ya da daha az zarar etmek değildir arkadaşlar. Çünkü çapraz marjında olduğumuz için şu an dikkat edin. Likidasyon seviyemiz ve gerçekleşmiş PNL'miz tüm bakiyemiz üzerinden değerlendirildiği için bir şey değişmeyecektir. Şimdi göstererek yapalım. Dediğim gibi bakın 5724 ve karımıza dikkat edelim. Kaldıracı ayarla dedim arkadaşlar. Bir de marjinimize 1.90 kaldıracı ayarla dedim. Bastım. 20 kaldıraçtaydım. Bakın likidasyonum tekrar söylüyorum. Değişmeyecek arkadaşlar. Likidasyonum 5724. Karım 0.01 marjinim 1.90. Geldim 100 kaldıraç yapayım önce. 100 kaldıraç. Onaylıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Marjinime dikkat edin. Likidasyonuma dikkat edin. Onayladım. Bakın arkadaşlar ne değişti? Likidasyon fiyatım değişmedi arkadaşlar. Zaten değişseydi mantıksız olurdu. Değişseydi borsa zarar ediyor olurdu arkadaşlar. Düşünsene siz bir pozisyonda kardasınız. O zaman işte 10 kaldıraçtasınız. 125 kaldıraç yapın karınız artsın. İşte likidasyonunuz değişsin. Bu çok saçma olurdu.
Ama bakın ne değişti arkadaşlar? Değişen şey marjin miktarımız. Marjin miktarımızın değişmesi neye yol açıyor? Bizim ana hesabımızdaki para atmamızı ve bu sayede diğer pozisyonlara pozisyon açmamızı sağlıyor arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere çapraz marjinde marjin çıkart ve ekle seçeneği yok. İzole marjinde var. Dolayısıyla çapraz marjinde de kaldıraç yükseltmek aslında bizim bu pozisyondan para çıkartmamızı sağlıyor. Şimdi kaldıraç düşürelim. Kaldıracı düşüreceğiz. Bakın şimdi geldik. Marjinimize dikkat edin arkadaşlar. Geldim. Bakın 12 kaldıraç yapabileceğim mi? Pozisyonum yetecek mi? Bakalım param. Evet yetti. Bakın marjinim bu sefer 3.17 dolara düştü. Çıktı pardon arkadaşlar. Likidasyon seviyem değişti mi? Değişmedi arkadaşlar. Dolayısıyla vadeli işlemlerde kaldıracı yükseltmek ya da azaltmak bu pozisyona para eklemek ya da çıkartmaktır. Pozisyondaki hiçbir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Değiştirmeme sebebini de hemen şöyle son olarak böyle detaylı bir şekilde anlatmak istedim arkadaşlar. Onu da göstereyim. Aslında bizim değişmeyen şeyimiz şu arkadaşlar. Büyüklüğümüz. Yani şöyle düşünün. Siz bir BTC aldınız 10.000 dolara. Sonradan yine bir BTC alıp 10.000 dolara almış oluyorsunuz. Sizin büyüklüğünüz hiçbir şekilde değişmiyor. Büyüklük ne demek hocam? Nasıl değişmiyor? Hemen anlatayım az önceki örnekte. Şimdi diyelim ki biz 1 dolarla çarpı 10 kaldıraç almıştık. Bizim büyüklüğümüz 10 dolarlık bir büyüklüktü. Doğru mu arkadaşlar? Yani 10 dolarlık BTC almıştık. Dolayısıyla 10 USD'lik bir büyüklüktü. Şimdi ben bu kaldıracı çarpı 20'ye çıkarttım. Arkadaşlar buradaki sonuç 10 dolar değişmeyeceği için bakın. Ne olacak? 0.5 dolar pozisyonda olacağım. O da neresiydi arkadaşlar gördüğünüz gibi? Değişen marjin miktarıydı. Benim kaldıracı yükseltmem işte bu aradaki parayı dışarı çıkartmama yarıyor. Büyüklüğümü değiştirmiyor. Büyüklüğüm değişmediği için de likidasyon seviyem değişmiyor arkadaşlar. Umarım bu videoyu anladınız. İnşallah yararlı bir video oldu. Kanalımıza destek olmak için. Bu arada hemen şunu hatırlatayım. Videonun sonunda vereceğim yine. Tam 1500 TL ödüllü yarışmamız 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek arkadaşlar. Yarışmada kazanmak çok kolay. Sonda video var. Bunu muhakkak izleyin, yarışmamıza katılın, desteklerinizi bekliyoruz. Yarışma günü canlı yayında da 1500 doların üstüne yine sürpriz çekilişler ve sürpriz hediyeler vermiş olacağız. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum.